Evet arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün size bu 3-6 ay bebekler için ördüğüm askılı bebek elbisesinin yapımını aktaracağım. İlk olarak ölçülerimi vermek istiyorum. İki kol arasındaki mesafe yaklaşık 23 santim. Tam orta noktadan etek ucuna kadar ise 30 santim. Şöyle askımı da ölçecek olursak o da 5 santim. Ben bu modeli 3-6 ay bebekler için ördüm. Ama siz dilerseniz daha büyük başlangıçlar yaparak örgünüzü büyütebilirsiniz. Sadece başlangıçta trabzanımızda çift ve daha fazla sayıda örmeye dikkat edelim. Örgümün arka şekli de bu. Kullandığım materyale gelecek olursam 100 gram 360 metre uzunluğunda ince bir ip tercih ettim. Bir yumaktan kalan ip miktarım da bu kadar. Tığ numarası ise 3,5. Yapımına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, standart bebek örgü iplerinde kullanılan 100 gram 360 metre uzunluğunda görece daha ince bir ipimi aldım. Tığ numaram ise şu şekilde 3,5 milimetre. Şimdi 30 zincir çekerek başlayabiliriz. 30 zincirimi çektim. Sizler daha büyük veya daha küçük bedenler yapmak istiyorsanız çift sayı kadar ilerletmeniz daha iyi olacaktır. Çift sayı çektikten sonra da üzerine ekstradan 2 zincir daha yapıyorum. Fakat geri giderken 1, 2, 3 tane gidip dördüncüye ilk trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar trabzanlarımızı yan yana yapacağım. Yine trabzanlarımızın sayısı toplamda 30 olacak. Dediğim gibi siz farklı bedenlerle çalışırsanız çift sayıda trabzanla başlayabilirsiniz. Şu şekilde sonuncu trabzanımı yapıyorum. Ben trabzanlarımı yaparken iki seferde çıkıyorum. İkisini bir aldım. Sonra ikisini tekrar beraber aldım. Şu başlangıçta yaptığımız 3 tane zincire trabzan gibi sayarsak toplamda 30 tane var. Şimdi ben 4 tane zincir çekerek üst sıraya geçiyorum. 4 tane zincirimi çektim. Örgümü çevirdim. Burada ilk trabzanımın tepesine tam olarak başlangıçtaki yere trabzanımı yapacağım. Burada aslında aynı yeri yaparak bir V görünümü elde ediyoruz diyebilirim. Şimdi bir tane zincir çekip bir tane de alttan atlayıp ikinci trabzanımın tepesine bir trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde birer zincir aralıklarla ve altta da bir tane trabzan atlayarak kutucuklar yapacağız. Sıra sonuna kadar ilerletelim. Bu şekilde kutucuklarımı oluşturdum. Şimdi en son iki tane deliğim kaldı. Arada yine bir tane zincirim var. Bir tane atladım. Buraya yine trabzanımı yapıyorum. Başlangıçta V şeklinde aynı yere oluşturduğumuz için trabzanımızı burada da onu devam ettireceğiz. Arada bir zincir var. Ve ben son kalan trabzanımı da burada zincirin tam üstüne denk getirecek şekilde kuruyorum. Yani aslında örüntümüzü şöyle V şeklinde her iki taraftan da ilerletmeye çalışıyoruz diyebilirim. 3 tane zincir çekip bir üst sıraya geçtim ve örgümü ters çeviriyorum. Burada da her bir kutucuğun içerisine ikişer tane trabzan yapacağız. 2 tane trabzanımı yaptım. Bu başlangıçtaki zincirimi saymıyorum. Sadece şu iki kutucuğun içine 2 tane trabzan yaptım. Bir diğer kutucuğa atlayıp oraya da 2 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde bir sonraki kutucuğa atlayıp 2 trabzan. Sıra sonuna kadar trabzanlarımızı yapalım. Bu arada ben direkt kutucukların içine yapıyorum trabzanlarımı ama siz dilerseniz doğrudan zincirlerin içine batarak da yapabilirsiniz. Ben biraz daha pratik olması için doğrudan kutucuğun içine girip trabzanımı ilerletiyorum. Ama zincirin tam üstüne yapıldığında da güzel bir görüntü veriyor. 2 trabzanımı yaptım. Son kutucuğa geldim artık. Burada 2 tane trabzanımı yapıyorum. Ama başlangıçta olduğu gibi burada ekstradan bir tane trabzanımız vardı. Tam zincirin üstünde gibi duran. Onu da zincirimin tam üstüne denk gelecek şekilde son trabzanımı da buraya oluşturuyorum.
Yani sadece başta ve sonunda 3'er trabzan denk gelmiş olacak. Şurada hep trabzanların olduğu sıra, burada kutucuklar, burada trabzanlar var. Aslında örüntümüz bunu devam ettirecek. Yani buradan sonra tekrardan kutucuklar yapacağız. Sonra tekrardan full trabzan, tekrar kutucuk şeklinde. Biz burada kutucu yaparken aslında nasıl yapmıştık? 4 zincir çekip aynı yere batmıştık. Onu devam ettireceğiz. 3, 4 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Ve ilk trabzanımın tepesine trabzanımı yaptım. Bu şekilde örüntümüzü devam ettirelim. Ben size en son sayımı vereceğim. Arka fonda örgümü yaklaşık 8 sıra kadar ilerlettim. Dediğim gibi biraz daha böyle V artarak giden, ilerleyen bir yapımız var. En son kutucukların olduğu yerde de ipimi kestim. Tekrardan ipimle aynı sırayla 30 trabzanla başlayıp bir bu kadar daha örüntümü devam ettireceğim. Toplamda 2 parça olacak. Onu da öreyim. Geleyim. Evet arkadaşlar, ikinci kısmımı da ördüm. Bu ipini kopardığım kısımda toplamda 8 sıramız vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve en son bu kutucuklarla bitirmiştik. Ama burada 9 sıra ördüm ve trabzanlarımı da yaptım. Şimdi buradaki iki kısmı birleştirip tek bir kısım olarak öreceğiz ve örerken de trabzanlarımızı birleştireceğiz. O yüzden aslında burada trabzanlarımı örmüş oldum ve bunun üstüne trabzanla yaparken de örgümüz birleşmiş olacak. Burada 2 tane trabzanımı yaptım. Yine başında sonunda yaptığımız gibi buradaki zincirimin üstüne bir trabzan daha yapıyorum ve 3 zincirle koltuk altına gelecek şekilde birleştireceğim. Birleştirme yaparken şimdi burada trabzanların hepsi bana dönük. Yani trabzanları buradan örmüştüm. Burada aynı şekilde denk getiriyoruz. Çevirdiğimde aslında ipi kopardığımız kısım burada diyebilirim. O buraya denk gelecek. Biz de buradan ilerleteceğiz. Direkt buradan başlarken de ne yapmıştık? En başta bir tane trabzanlı daha başlamamız gerekiyor. İpin üstüne denk gelecek şekilde trabzanımı yaptım. Çünkü bir alt sıralarda da hep 3 zincirle çıkıyorduk. Burada da trabzanımı yapmış oldum. Kalan kısımlar aynı. Ortaya hep ikişer trabzan denk gelecek şekilde örgümü ilerleteceğim. Sıra sonuna kadar. Sıra sonuna kadar ördüm. En son kutucuğuma 2 tane trabzanımı yaptım. Bitiş trabzanımı da yine buradaki zincirimin üzerine yapacağım. Zincirimin üzerine yaptım. Bu artık benim köşedeki trabzanım olmuş oldu. Şimdi şu arada yaptığımız gibi 3 tane zincirle bağlayacağız. 1, 2, 3. Bağlarken de yine bunu alacağım ama alırken şuradaki akışı kontrol ediyorum. Bazen böyle dönme durumları olabilir. Siz onu düzeltin. Burada akış düz bir şekilde ilerliyor. Şu şekilde bağlantımı yapmak istiyorum. Hatta şöyle. Burada bağlantımı yaparken de en sondaki trabzanımı, daha doğrusu zincirimin tam üzerine kaydırma yöntemiyle bağlantımı yapmış oldum. Şimdi bundan sonrası için örgümüzü hep ters çevirip, yani bir ters bir düz yaparak ilerleteceğiz. Burada sadece tam orta noktaya gelmek istiyoruz. Çünkü hani arttırmalarımız olacak. Arttırmaları tam orta noktadan yapacağımız için geriye gelsek daha iyi olur. Orada da tam şöyle ortadaki zincire denk getirilecek şekilde bir tane daha kaydırma yapabiliriz. Şimdi burada 4 tane zincirle artık üst sırada kutucuklarımızı yapmaya başlayabiliriz. Kutucuklarımızı da her zaman buradaki trabzanımızın ilk sırasına denk getireceğiz. 4 tane zincirimi çektim. İlk trabzanımın üzerine trabzanımı yaparak kutucuğum oluşmuş oldu. Şöyle de hatta bir kontrol edelim. Şimdi şu arada bir zincir kadar boşluk olduğu için buradan dönüşte tam bu zincirin üstünde bir tane daha kutucuk olacak. Hatta şuradaki zincirin üstüne bassak daha iyiymiş. Şöyle hemen geri alalım. Bir tane daha kaydırma yapalım. Tam orta noktayı bulalım. Şurada bir tane daha zincirim var. Tam ona kaydırdım. Tekrardan 4 zincir yapıyorum.
ilk trabzanımın tam üstüne trabzanımı denk getirerek ilk kutucuğumu oluşturdum. Alt sırada yaptığımız gibi araya bir zincir çekip bir tane de trabzan atlayarak ikinci kutumu yapacağım. Bu şekilde kutumu yapacağız. Kutuları yaparken de mesela hep ben aynı örüntüyü devam ettirdim. Buradaki iki tane trabzanın olduğu kısımda hep ikinciye kutucuklarımı yaptım. Yani üst sıralarda da hep onu devam ettireceğiz. Yani aynı yere yapmaya dikkat edelim. Eğer arada trabzan atladığınız kısımlar olursa da yine örüntüyü bozmayıp hep buradaki ikinci trabzanı yapmak daha doğru olacaktır. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Burada ilk sıranın sonuna kadar geldim. Burada artık 3 zincirimin olduğu yerdeyim. Sadece burada bir tane trabzan kalmış oldu ama hiç sorun değil. Şimdi buradaki zincirimi çektikten sonra tam orta noktaya denk getirmeye çalışacağım. Burada tam zincirin üstüne yapacağız trabzanımızı. Tam ortaya denk getirdim. Tekrardan bir zincir çekip yine sıranın başına trabzanımı yapıyorum. Yani tam ortada koltuk altı yerinde iki tane kutucuk olmuş oldu. Tekrardan kutucuklarımızı devam ettirelim. Sıra sonuna kadar geldim. En son şurada bir kutucuğum daha kaldı. Yine son zincirden önceki trabzanımın tam olarak üstüne yapıyorum. Yaptıktan sonra burada araya ben bir zincir çekip kaydırma yöntemiyle buradaki zincirlerimizin üzerine şu şekilde bağladım. Ortada da tam ortada da iki tane kutucuk olmuş oldu. Şöyle uzaktan da modelimize bir bakalım. Burası zaten başlangıç gövde kısmımız. Buradan 3 zincirlerle de kolları bağlamış olduk. Bundan sonrası hep tek parça olarak döne döne ilerleteceğiz. Her bir sırada yani şu trabzanların bize baktığı yerde düz, kutucuk örerken de tersten öreceğiz ve tek bir parça olarak ilerleteceğiz. Şimdi bir üst sıraya geçelim. Aralarda arttırmalarımız var. Bir sıra arttırıp bir sıra arttırmayacağız gibi düşünebiliriz. Ben buradan bağlantımı yapmıştım. Arada 3 tane zincirim var. Dediğim gibi örgümü çevirerek ilerleteceğim her bir sırada. Şimdi aslında şu alttakiler gibi her bir kutucuğun içerisinde iki tane trabzan yapacağız. İki tane trabzanlarımızı yapalım, gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. En son kutucuğumun içine yine aynı şekilde iki tane trabzanımı yapıyorum. Ve kaydırma yöntemiyle bu en sondaki yerimizin hemen şu içine batıp birleştirmemi yapıyorum. Şimdi 1 2 3 4 örgümü çevirdim. İlk kutucuğu yaparken yine her zaman dediğim gibi şu ikili trabzanların ikincisinin tepesine batarak ilerletiyordum. Yine aynı şekilde burada tepesine batarak ilerleteceğim. Bir zincir çektim. Bir tane atlayarak trabzanımı yaptım. Şimdi burada ilk sırada kutucuklarda herhangi bir artırmamız yok. Bir sıra kutucuklarımız sabit kalacak. İkinci sıraya geldiğimizde arttırım yapacağız. O arttırımları her zaman kutucuklarda yapacağız. Şimdi örgümü şu kısımları ilerleteceğim. Tam buraya geldiğimizde arttırımı göstereceğim. Diğer arttırdığım kol evine kadar geldim. Burası 3 zincirimizin olduğu yer. Şurası da orta trabzanımız. Tam bu orta trabzanın olduğu yerde aynı yere bir zincir daha çekip bir trabzan daha yapıyorum. Yani burada V görüntüsü oluşturmuş oluyoruz. Bu şekilde kutucuklarımızın sayısı 2'den burada 3'e çıkmış oldu. Böyle bir tane arttırmamızı yapıyoruz. Her iki kol altında da arttırma yapacağız. Önce buradakini bir kere daha göstereyim. Normalde burada 2 tane kutucuk varken artık 3 oldu. Bir kutuda arttırma yapmayacağız. Bir sonrakinde yapacağız. Bir üsttekinde yapmayacağız. Bir sonrakinde yapacağız. Şimdi bunu sıra sonuna kadar tekrardan öreceğim. Sıra sonunda bu kısımda bir tane daha arttırmamız var. Onu da göstereceğim. Sıra sonuna kadar geldim. Burada bir zincirimi daha çektim. Yine bir tane atlayıp aslında tam bu kesişim noktasına denk gelmiş oldu.
Burada bağlarken direkt bağlama yapmıyoruz. Bir tane zincirle bağlama yapıyoruz. Bu sayede bir diğer arttırma yerimiz burası olmuş oldu. Şöyle tekrar göstereyim. Altta 1-2 kutucuk varken şu an 1-2-3 kutucuk var. Şimdi bir üst sıraya geçebiliriz. 3 zincirle üst sıraya geçiyorum. Örgümü çevirdim. Her bir kutucuğun içerisine ikişer tane trabzan yapıp tekrar gelelim. Tekrardan sıra sonuna kadar geldim. En son kutucuğa da 2 tane trabzanımı yapıp kaydırma yöntemiyle sıra sonundaki buradaki trabzanımıza birleştireceğim. Şimdi buradaki kutucukları tekrar edeceğiz. Herhangi bir arttırma yapmadan 1 2 3 4 zincir yukarı çıkıp yine ilk başlangıcım burası. Herhangi bir arttırma yapmadan ilk başta kutucuklarımı yapacağım. Sonra tekrardan full trabzanlarımı yapıp bir araya gelebiliriz. Evet arkadaşlar, ben kamera arkasında örgümü yeterince ilerlettim. Şimdi size yaptıklarımı göstermek istiyorum. İlk olarak ilk kutucuklarımızda herhangi bir arttırma işlemi yapmamıştık. İkinci kutucuğumuzda da V örerek arttırmalarımızı yaptık. Sonrasında tekrar arttırma yapmadım bu sırada. Burada tekrardan gördüğünüz üzere V'de arttırmamız var. Burada arttırmamız yok. Yine arttırmamız var. Bu şekilde bir sıra arttırıp bir sıra arttırmayarak aynı şekilde diğer yüzde de burada artışlarımızı da görebilirsiniz. Şurada bir V'miz var. Yine burada bir V. Burada bir V. Bu şekilde artışlarımızı yaptık. Ve belirli bir ölçüye kadar geldim. Şimdi size bunun ölçüsünü vermek istiyorum. Tam şu arttırdığım noktadan itibaren trabzanımın tepesine itibaren ya da şöyle yapalım. Bakarsak toplamda 21 santime kadar geldim. Sayacak olursak da şu bizim koltuk altındaki ilk kutucuklarımızın olduğu yer. Kutucukları sayıyorum sadece. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Toplamda 11 sıramı da bu şekilde örmüş oldum. Şimdi artık bitirme sırasına geçebiliriz. Şimdi artık son 2 sıramdayım. Burada kutucuklarımızı kaydırma yöntemiyle bağladık. 3 zincir çekerek bir üst sıraya geçiyorum. Burada yine her bir kutucuğumuzun içine trabzanlarımızı yapacağız. Ama 2 yerine 4, isteğe göre 5 yapabilirsiniz. Ben her bir kutucuğa 4'er tane trabzan yapacağım. Burada daha bol bir görüntü isteyeceğiz. Her bir kutucuğun içerisine bu şekilde 3, 4. Elinizin bolluğuna, sıkılığına göre 4 de yapabilirsiniz, 5 de yapabilirsiniz. Ben şu an için 4 tercih ettim. 4 taneyi burada yaptım. Baştaki zincirlerimi saymadım. Tekrardan 4 trabzan daha yapacağım ve sıra sonuna kadar bu şekilde her bir kutucuğun içine dolduracağız. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. Böyle bir görüntümüz olacak. Şimdi artık son sıramızı yapabiliriz. En son artık son trabzandan sonra sıra başındaki trabzanıma bu şekilde kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Burada çevirme yapmayacağız. Çünkü bütün trabzanlarımızın yönü bu tarafta. O yüzden onu devam ettireceğiz ve her bir trabzanımızın üstüne bir tane daha trabzan yapacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar trabzanlarımızı yapalım ve sık iğne ile birleştirip kapatalım. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. Artık sıranın başındaki trabzanıma sık iğne ile bağlayabilirim. Bir tane de zincir çekip artık ipimi kesiyorum. Şöyle sıkılaştıralım. Bu arada benim trabzanlarım bu yüzde kaldığı için örgümü de iç dış çeviriyorum. Yani trabzanlar bize bakacak şekilde olsa daha iyi olur. Şimdi gösterebilirim. Eteğinde bitmiş hali bu şekilde. Pilelerimiz de artık ortaya çıktı. Siz isteğe göre 3 trabzan da yapabilirsiniz. O tamamen elinizin örgüsüne kalmış. Şimdi artık üst kısma geçebiliriz. Evet arkadaşlar, ben askımın ilkini yaptım. Bu şekilde bir birleştirme yöntemiyle
Şimdi size nasıl yaptığımı göstereceğim. İlk olarak örüntümü ben aynı şekilde devam ettirmek istedim. Yani trabzanlar, kutucuk, trabzan, kutucuk şeklinde bu sırayı korumak istedim. Ve başlangıçta da 5 tane trabzanla başladım. İlk trabzanın üstüne de bağlantımı yapıp 5 tane trabzan yapıp geriye giderek ilerlettim. Şimdi aynısını yapacağım. Bu defa da 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane trabzanımı bulup 5.'nin üstüne ipimi bağlayacağım. İpimi bağladım. İlk olarak 3 tane zincirimi çekiyorum. Bu benim birinci trabzanım olmuş olacak. Sonrasında her bir kutucuğun içine birer tane trabzan yaparak 5 tane trabzanımı yapıyorum. Şurada bir tane attım. Beş tane trabzanımı yaptım. Son trabzanımı da zincirimin üstüne yaptım. Şimdi daha önce de yaptığımız gibi 4 tane zincir çekerek örgümü çeviriyorum. Tam orta noktayı buluyorum. 3. trabzanım ve 3. trabzanıma bir trabzan daha yapıyorum. Nerede yine bir zincirim var. En baştaki şu zincirin olduğu yerden bir trabzan daha çıkartıyorum. Aslında örüntümü devam ettiriyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Yine çevirdim. Tam ortaya gelecek şekilde bir trabzan. Buradaki trabzanımın direkt tepesine yapıyorum. Bir tane ortaya ve beşinciyi de zincirin tam üstüne batarak yapıyorum. Tekrardan 4 zincir çekerek çevirip örüntümü devam ettireceğim. Tam orta noktasına. Buraya bir zincir çektim ve zincirin en tepesine atarak trabzanımı yapıyorum. Bunu toplamda 10 sıra kadar ilerleteceğim. Sonra tekrardan birleştirmeyi gösterelim. Evet arkadaşlar, toplamda kutucukları sayarsak 1, 2, 3, 4, 5. 5. kutucuğuma kadar geldim. Size ölçülerimi de vermek istiyorum. Yaklaşık bir 10 santim diyebiliriz. Katlayınca da hatta şöyle 5 santime denk geliyor. Şimdi burada birleştirmemizi yapacağız. Birleştirmemizi yaparken bir yandan da son sırada kalan trabzanlarımızı örmemiz gerekiyor. Şimdi ilk olarak 3 tane zincirimi çekip bir üst sıraya geçiyorum. Geçerken de örgümün diğer tarafındaki 5. trabzanımı bulup birleştirme yapacağım. Zincirimi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tam şu tepesinden sık iğne ile kaydırarak birleştirdim. Tekrardan başını dolayıp trabzanımı yapacağım. Trabzanımı yaptım. Sıradaki trabzanıma da sık iğne ile birleştiriyorum. Tekrardan 3. trabzanımı yapıyorum. Ve 3. trabzanla da sık iğne yaparak birleştiriyorum. 4. trabzanım. Siz örgüyü ters çevirerek de birleştirme yapabilirsiniz. Buradaki kısım yani iç tarafa gelebilir. Ama ben dışarıda kalmasından rahatsızlık duymuyorum. O yüzden birleştirmemi ön yüzde yapıyorum. 5. trabzanını da yaptım. Artık zincirimin tepesine geldim. Buradan da yine sık iğne ile birleştiriyorum. Bir zincir çekip ipimi kesebilirim. Ve ipimi de keserek bu şekilde sağlamlaştırıyorum. Böyle bir görüntü oluştu. Dediğim gibi siz bunu eğer iç tarafta yaparsanız ve ters çevirirseniz bu kısım dışarı gelebilir. Benim için şu an burası tamamdır. Evet arkadaşlar, askısının bitmiş hali bu şekilde. Boş kalmaması için bu kenarlara, buralara ve buraya
yelpaze modeliyle kenar geçeceğiz. Şimdi o kısmı göstereyim. Tam olarak orta noktaya geliyorum. Bu ortadaki trabzanımın tepesine ipimi bağlayacağım. İpimi bağladım. Şöyle bir tane zincirle başlayabiliriz. Yelpazelerimizi hep bu trabzanların olduğu sıralara denk getirmeye çalışacağız. İlk olarak bir tane zincir çekmiştim. Bu trabzanımın şuradaki o boşluğuna toplamda 5 tane trabzan yapacağım. 2 3 4 ve 5. 5 tane trabzanımı yaptım. Şuradaki kutucukların olduğu yerde bağlantı noktası olarak kullanacağız. Kutucuktan sık iğne ile bir tane bağlamış oldum. Diğer trabzanımızı da yine 5 tane trabzan olacak şekilde diğer kutucuğumun trabzanımın olduğu sıraya yapıyorum. 2 3 4 5 ve kutucuğumun olduğu yere de sık iğne ile bağladım. Şöyle bir yelpaze görüntüsü olacak. Siz istediğiniz sayıda trabzan çekebilirsiniz. Ben 5 trabzan tercih ettim. Bunu kol çevresi boyunca ilerleteceğiz. Kola kadar yelpazemi ilerlettim. Hep trabzanlara gelecek şekilde toplamda 5 tane yaptım. Bundan sonrasında trabzanla yine başladığımız için kaydırma yapacağız. İlk olarak burada yelpazelerin 5 tane trabzanımı yaptım. Bu ilk trabzanın olduğu sırayla birleştiriyorum. Ve yelpazelerimi artık şu kutucukların içine yapacağım. Yine 5 tane trabzanım yapacağım. Dört ve 5. trabzanımı yaptım. Bağlama yerinde bu trabzanların olduğu sıradan bağlayacağım. Bu şekilde örüntümüzü sonuna kadar devam ettirelim. Burada birleştirelim. Sıra sonuna kadar geldim. En son 5 tane trabzanımı yaptım. Artık buradan ilk zincirimin tepesine kaydırma yöntemiyle şöyle kaydırıp bir tane zincir çekip ipimi kesebilirim. Bu iplerimi de daha sonra gizleyeceğim. Şimdi ben bir tane kolumun çevresine bu şekilde dolaşmış oldum. Bu şekilde dolaşmış oldum. Aynı işlemi bu kısımda ve diğer kolumda da yapıp tekrar geleceğim. Ben diğer kol evine de aynı şekilde yelpazelerimi geçtim. Kafa karışıklığı olmaması için bu orta kısmında göstereyim istedim. Hep bu kutucuklarımızı, yelpazelerimizi aynı açıya denk getirmeye çalışacağız. O yüzden aslında bağlantımızı tam şu orta noktadan yapabiliriz. Buraya ipimizi bağlayalım. İpimi bağladım. Buradan da bir tane zincirimle de başlıyorum. Yine yelpazelerimizi aynı yere denk getireceğiz. O yüzden burada şu ilk kutucuğumun içine 5 tane trabzanımı yapacağım. 1 2 ve 5. trabzan. Yine bu tam ortadan trabzanın olduğu yerden bağlayacağım. Bu kısımları dediğim gibi birbirine eş olacak şekilde ilerleteceğiz. Kol evini de bitirmiş oldum. Burada en son sık iğnemizi de trabzanımıza yaptık. Burada atlayarak gideceğiz. Üçerli sırada olabilir, ikişerli sırada olabilir. Sadece aynı hizaya denk getirmeye çalışacağız. 1 2 üçüncüye ben yelpazemi kuracağım. Yelpazeyi de aynı yere 5 tane trabzan yaparak ilerleteceğim. Beş tane yaptım. 1 2 üçüncüye de sık iğnemi batıyorum.
tekrardan 1 2 üçüncüye yelpazemi kuracağım. Bu şekilde ilerletelim. Bu alt kısımda 1 2 3 tane yaptım. Burada sonrasında 3 tane trabzanım kaldı. Burada şu alt kısma batıyorum. Buradan direkt geçmek zor olur diye bir de şuradan bağlantımı yapacağım. Tekrardan yine kutucuklarımın içine denk gelecek şekilde yelpazelerimi ilerletiyorum. Yine aynı karşılıklara denk gelecek şekilde burada da yine 3 tane olacak şekilde gelip burada bitirebiliriz. Evet arkadaşlar, örgümün bitmiş hali bu şekilde. Şöyle yakından da göstereyim. Ben herhangi bir çiçek motifi vesaire ekleme yapmadım ama siz dilerseniz ön kısımlarda bazı çiçek motifleri de ekleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.